sonbahar gelince ağaçlar yapraklarını döker. Bu ilkokuldan itibaren bize öğretilen, ezberimizde olan bir bilgi. İyi de neden? Şimdi Bodrum'da yaşayınca, bir de üzerinden 10 yıl geçince ve üstelik bahçe işleriyle, ağaçlarla falan haşır neşir olunca yavaş yavaş bir şeyler öğreniyor insan. Zira ağaçların da bildiği bir şeyler var ve ona göre davranıyorlar. Bir dönem kardeşim içinde 4300 tane ağaç olan bir badem bahçesine bakıyordu. Aynı bakım, aynı işte gübre, aynı ilgi göstermesine rağmen içlerinden 200 tanesi bir türlü gelişmiyor, serpilmiyordu. Hatta böyle toprak analizlerinden, kök analizlerinden de herhangi bir sonuç çıkmadı. Sonra kardeşim bu ağaçların altındaki damla sulamaları bir karış geriye çek önerisinde bulunan bir profesörle tanıştı ki sonuç şaşırtıcıydı. Ağaçlar serpildi, güzelleşti. Böyle bir kendine geldiler ve profesör bunu şöyle açıkladı. Eğer hiçbir çaba göstermediğin halde sana düzenli olarak her ay maaşını ödemeye devam edersem işi suistimal etmeyi sürdürürsün. Ağaçların yaptığı da bu. Biz bir şekilde ağaçları strese sokmak durumundaydık. Damla sulamaları bir karış o yüzden geri çektik ki ağaç çalışsın, tembellikten kurtulsun, hatta öleceğim duygusuna kapılsın. Benim için en ilginç olan da oydu zaten. Bir ağacın ölüm korkusuna sahip olması. Zaten profesör kardeşim onu söylemiş. Yani ağaçların duyguları vardır. Bu duygulara göre geliştirdikleri davranışlar vardır. Eğer bunu bilerek bahçene bakarsan çok daha fazla verim alırsın. Bu bilgi ağaçların kışı uykuda geçirmesiyle örtüşüyor. Çünkü kış ağaçlara dinlenme ve enerji tasarrufu yapmak için ihtiyaç duyduğu zaman tanıyor ve bu döneme de dormansi dönemi deniliyormuş. Ağaçlar enerjilerini korumak için yapraklarını döküyorlar. Kışın don tehlikesine karşı gövdeden su çekilmeye başlıyor ve absik asit hormonu sayesinde de büyümeyi durduruyorlar. Bu ağaçların kendilerince aldığı bir önlem. Bu ağaçları ev sahibinin rahmetli eşi Selami enişte ile birlikte buraya diktik. O zamanlar böyle küçük çubuk gibi fidelerdi. Onları böyle diktikten sonra sağlamlaştırmak için direklerle kuvvetlendirdik. Ondan sonra da büyümeyi bıraktık. Artık üzerinden epey geçti. Bu yıl meyvelerinden bol bol tükettik. Tabii şimdi biraz bakıma ihtiyaçları var. İşte ilaçlanacaklar, sert budama yapalım dedik. Sadece artık uykuya geçmelerini bekliyoruz. Eğer birazcık bitkilerle haşır neşirseniz sabırlı olmanın ne anlama geldiğini biliyorsunuz demektir. İşte bu da o sabrın hikayesi. Az evvel gelen telefon artık inşaat yasaklarının kalktığı ve yarım kalan inşaatımızı sürdürebileceğimiz haberini verince hem heyecan hem de böyle bir gerginlik, endişe aynı anda bana hücum etti. Selimiye'deki ev projemizi hatırlarsınız. İnşaat yasakları sebebiyle birkaç ay önce böyle bir ara vermiştik. Şimdi işte o inşaat başlayacak. İlk aşamada duvarlar örüleceğinden ekipçe bir araya gelmemiz gerekiyor. Zira duvarların nereden geçeceği projede belli dahi olsa orada yerinde işaretlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bugün Ebru Seçkin ve Ceyhun'la konuştuk ve Selimiye'de buluşmaya karar verdik. Benimle yeni tanışanlar için Ebru ve Seçkin'i tanıtmama izin verin. Ebru ve Seçkin zaten benim Bodrum'dan çok sevdiğim, çok yakın arkadaşlarım. Ayrıca Ebru bu projenin mimarı. Seçkin zaten Bodrum'a taşındığımdan beri tanıdığım ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan çok özel bir adam. Ceyhun da bu proje bağlamında beraber çalıştığımız, yine onu çok sevdiğim inşaat mühendisimiz. Şimdi bir de bize Kerim katılıyor. Onu almaya gideceğim Yalıkavak'a. Kerim'i de şöyle tarif edebilirim. Yine Bodrum'da tanıştığım çok nevi şahsına münhasır insanlardan biri. En başından beri arkadaşlığımız, dostluğumuz işte hemen hemen herhalde bir 9-10 yıldır devam ediyor. Kerim de bana dedi ki işte Selimiye'ye gideceğimi söylediğimde beni de alın, Marmaris'te atın, ben de arkadaşlarımı göreyim, dönerken de arayın beni, birlikte dönelim. Şimdi istikamet Yalıkavak. Mike günaydın. O bardak kırılmış.
Evet canım, bardağımı hazır ettim. Su kendime aldım. Sen de aldın mı su? Yoldan alır mısın? Nikocuğum, suyumuzu aldık. Biz turcuyuz, her şeyi düşünebiliriz. Hadi bakalım. Günaydın. Günaydın Mike. Bir döner yiyelim ya. Ama oranın dönenince o kadar kazık oldu ki artık. Evet, 450 olmuş. Olabilecek en güzel pazartesi. Işık, hava, yol, her şey harika. Kilometreleri birer onar kat ederken kafamda da bir sürü tilki dolaşıyor. Projemiz her ne kadar çok büyük olmasa da bütçe meselesi daha şimdiden kafamı meşgul etmeye başladı. Birikimim yok olmadan ne kadar ileri gidebiliriz? Açıkçası hesap edemiyorum. Yapılacak da o kadar çok şey var ki. Bir iki hatalı işler oldu da ondan dolayı da. Sohbedeceğin işi. Ne yapacağım? Ya sen nasılsın? Seni sormalı. İyi abi, çok şükür ya. Yine kavuştuk. Şurada duran tozlu, yarım kalmış inşaatımıza bakarken içimdeki engellenemez endişeye rağmen garip bir gurur duygusu da hissettim. Vay be, çok güzel gözüküyor. Önce duvarları, ardından çatıyı ve peşinden de pencereleri tamamlamamız gerekiyor. Bir taraftan da böyle içten içe şunu düşünüyorum, yani daha yapılacak o kadar çok iş var ki bütçem acaba burayı tamamlamaya yetecek mi? Çevremdeki herkes, arkadaşlarım, dostlarım, ya bir kere başladın mı gerisi gelir, bitirirsin, hiç merak etme diyorlar ki bu benim içimi çok rahatlatan bir şey. Ama geri dönüp de masa başında sayılarla baş başa kaldığımda o motivasyonum biraz düşüyor. Ebru, Seçkin ve Ceyhun duvarların işaretlemesini yaparken kendimi sessizce iç çekerken yakaladım. Çünkü içimdeki ses bana sürekli bütçem buna asla yetmeyecek diyor. Bir taraftan da arsa üzerinde yükselen şu beton yapıya bakıp minnet duymaktan da kendimi alamıyorum. Şimdi bu noktadayız ve gerçekten bundan da gurur duyuyorum. Çok uzun zaman önce satın aldığım bu arsa üzerinde artık bir bina şekilleniyor. Dolayısıyla bitirmek için elimden geleni yapacağım. En azından bir süre işe dönmem söz konusu olabilir. Zira tasarım yapmaktan başka bir şey bilmiyorum ve bugüne kadar paramı hep tasarım yaparak kazandım. Bu durumda belki harcamalarımızı azaltarak daha yavaş bir hayat formülüne dönülebilir. Tıpkı bir ağaç gibi. Soba başında ve mum ışığında romantik bir kış hiç de fena fikir değilmiş gibi geliyor. Bu proje an itibariyle meyveye dönüştürmem gereken bir tomurcuk. Yani kabası bittiğinde çiçek açmış sayacağım. Bir ağacın sabrını göstermeye çalışıyorum. Ve her şeyi doğru zamanda denk getirmeliyim ki meyveye dönsün. Sulu, tatlı bir meyveye. Bu ev hakkında tam da böyle hissediyorum. Yani uzun bir yol kat ettik, bir noktaya getirdik. Bundan sonra da her şeye rağmen, bir bu kadar daha çok iş olmasına rağmen, bir bu kadar daha para harcayacak olmama rağmen eninde sonunda bir meyveye dönüşeceğini, bu meyveyi tadacağımızı öngörebiliyorum. Uzun soluklu projelerde bir ağaç kadar sabırlı olmayı öğrenmek, bilmek bence çok önemli. Dediğim gibi daha önümüzde bu kadar daha yol var. Hala soruluyor. Buraya mı taşıyacaksınız? Selimiye'de mi yaşayacaksınız bundan sonra? Ki bu soruya kaç kere cevap verdim onu hatırlamıyorum. Fakat yaşayacakmışız gibi projelendirdik. Dolayısıyla anlayacağınız üzere hayır, buraya taşınmayacağız. Bu ev kendimce çok daha başka bir projenin bir parçası. Kısa veya uzun vadeli kiralamayı düşünüyoruz. Bilmiyorum, hani Hülya ile baş başa verip belki elden de çıkarabiliriz. Ama en azından bu hayalimizi bir yaşayalım da istiyoruz. Bir şekilde buraya yine geleceğiz, burada konaklayacağız, eyvallah, ama niyetimiz ilk aşamada kiraya vermek. Neden kiraya vermek istiyoruz? Çünkü Bodrum'daki hayatımızdan da çok mutluyuz ve o hayatın sürdürülebilir olması gerekiyor. Bunun için de bir pasif gelire ihtiyacımız var. Zaten en başında, önceki videolarda da söyledim. Bize bir kaynak olsun, Bodrum'daki hayatımızı sürdürebilmemiz için elimize bir kaynak olsun istemiştik. İşte burası var. Çünkü Bodrum yaşamak için çok daha avantajlı bir yer.
Buradan 15 dakika içerisinde bakkala, çakkala, hastaneye, sosyal hayata karışabiliyorum. Dolayısıyla bu avantajımızı kaybetmek istemem doğrusu. Buradaki işlerimizi tamamladık. Artık dönüşe geçiyoruz. Güneş hala nefis ve güzel bir ışıkla yolumuzu aydınlatıyor. Gökyüzündeki incecik bulutlar, dağlar, ağaçlar, koylara demirli tekneler parlak bir turuncuya döndü bile. Üzerimde evin işlerine yeniden başlamanın heyecanı ve memnun bir ruh hali var. Zira bir işi daha hallettik. Yeni inşaat sezonu ile beraber dormanse dönemimiz hayırlı uğurlu olsun. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın, saatli kalın, hoşça kalın.